Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğiniz baklava dilimi modelli çantayı yapacağız. Yine her zamanki gibi dikdörtgen tabanımı hazırladım. Tabanımın yapım videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım. O videoda olduğu gibi 35 tane zincirle başlıyoruz. 35 zincirimizi çektikten sonra artı bir zincir çekip tabanımızı örmeye başlıyoruz. O videoda 3 milimlik bir tığ kullanmıştım. O yüzden de 15 sıralıkta bir taban örmüştüm. Bu tabanımızda ise 3,5 milimlik bir tığ kullandım ve 12 sıra olarak tabanımı bitirdim. Hemen ölçülerini de veriyorum. Şöyle yaklaşık 31 santime 13 santimlik bir tabanımız var. Şimdi kuruluma hemen başlayacağım ama başlamadan önce hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Özellikle videonun görüntü kalitesi konusunda videonun sağ üst köşesinde ayarlar düğmesine basıp oradan kalite sekmesini seçip daha yüksek görüntü kalitesini seçerseniz videoları daha yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Çünkü YouTube otomatik olarak ayarlıyor internet çekiminize göre daha az veri kullanımı için. Eğer sınırsız internetiniz varsa ve böyle bir derdiniz yoksa yüksek kalitede izlemenizi tavsiye ederim videolarımı. Hemen başlayacağım. Tabii kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Köşeyi nasıl bitiriyorduk? Hemen onu da hatırlatayım. Köşeye geldiğimizde hatırlarsanız bu dikdörtgen tabanda her köşede 3 tane batma yapıyorduk. Burada, burada, burada ve burada. Şurada bitirmişim köşemi. Şimdi bu en son örülen üçlünün ortasındakini de ördükten sonra artık bırakıyorum. İğneyle hemen birleştiriyorum. Ama birleştirirken neye dikkat ediyorduk? Hatırlarsanız bir sonrakinin üstünden birleştiriyorduk. Böylece yaptığımız ilmek kaydırma hemen onun altındaki ilmeğin üstüne geçiyordu ve göz sayımız bu şekilde artmamış oluyordu. Tabanları bitirdikten sonra ne demiştik? Örneğimizi kurmaya hep ortadan başlayacağız. Şimdi bu çantada da aynı şekilde şöyle tabanımın ortasına geliyorum. Ortadan kurmaya başlayacağım. Arka lob üzerinden gideceğim. Yani şu görmüş olduğunuz V'lerimizin şöyle netleyelim. Şu V'lerimizin ikisine birden değil, sadece şu arka loblarını alaraktan üzerine örneğimi kurmaya başlayacağım. Kameramızı yaklaştıralım ve hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Klasik çile halinde satılan kağıt iplerden kullanıyorum. Şöyle alttan ipimizi şöyle çektik. Bunu hemen şöyle bir zincirle sıkılaştırdım. Bu benim ilk ilmeğim olmuş oldu. Hemen yana geçiyorum. İpimi de yürütüyorum. Bir taraftan. İlk sırayı tamamen normal sık iğne olarak dolaşacağız. Her tabanımda tabandan sonra yaptığım gibi köşelerde bir tane göz arttırımı yapacağım. Köşeleri rahat dönebilmemiz açısından. Onun dışında bir daha arttırma yapmıyoruz bu örneği yaparken. Şöyle ilmek sayımızın 4'ün katı şeklinde olması gerekiyor bu çantayı hazırlarken. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Kastettiğim yere geldim bakın. Şimdi şunu da örüyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim benim köşe ilmeğim olduğu için buraya çift batıyorum. Şöyle bir, aynı yere bir daha battım. 2. Devam ediyorum.
Bu şekilde bu yaptığımız işlemi şimdi bir tanesini yapmış olduk. Diğer 3 köşede de yapacağız. Birleşim yerine geliyoruz. Birleşim yerine geldikten sonra üst sıraya nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Evet, geldik sıra sonuna. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi her zamanki gibi şurada görüyorsunuz. Şu benim ilk yaptığım ilmekti. Hemen onun yanındaki şu sık iğnenin tepesine gireceğim. Şöyle giriyorum arkadan. Bunu çekiyorum arkaya. Sonra tekrardan buradan tığımı sokup arkadan ilmeği geçiriyorum. Sıkıştırdım ve çektim. 1 2 3 tane de zincir çekiyorum. Şimdi ben ilmeklerimi saydım. Eğer tam benimle birebir aynı yaparsanız toplamda 164 tane gözünüz olacak. Bu 164 gözde tam 4'e bölünebiliyor. İstediğimiz gibi bir sayı. Şimdi başlayalım. Bu sefer ikinci sırada her sık iğnemizin üzerine ikili trabzan yapacağız. 1 2 seferde çekiyoruz. Arttım. Bakın tekrar gösteriyorum. Tepesine. Bakın bu sefer tamamına birden giriyorum V'lerin. Çektim. İkisini bir aldım. Tığımda 2 tane kaldı. Yine ikisini bir çektim. Arttım. Çıkarttım. İkisini bir çektim. Tekrar ikisini bir çektim. Bir daha göstereyim. Arttım. Çıkarttım. İkisini bir çektim. Pardon. İki tane kaldı tığımda. Tekrar ikisini bir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar hep bu ikili trabzanlarımızı yapıp geliyoruz. Dikkat edin, köşede artık bir daha arttırmamız yok. Her sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yapmış olacağız. Dediğim gibi toplam 164 tane. Sizinkisi tam 164 olmayabilir. Ama burada dikkat edeceğiniz nokta ne? 4'e bölünebilir bir sayı olması gerekiyor. Koyacağımız motif için dedim. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık örneğimize başlıyoruz. Şimdi geldik sıra sonuna. Normalde biliyorsunuz ben bu tarz birleştirmelerde iz kalmayacak şekilde birleştirme yapmayı seviyorum. Ama birazcık kafa karıştırıyor. Bunun üzerine nasıl olsa baklava dilimi geleceği için çok dikkat çekmeyecek. O yüzden basit yoldan birleştirelim. Şimdi burada şu hatırlarsanız çektiğim 3 tane zincir. Şimdi bunun tepesine değil, ilk yaptığımız zincirin tepesi değil de ilk yaptığımız trabzanın tepesine şöyle ilmek kaydırıyorum. Ve bir zincir çektim. Şimdi neden bir sonrakine geçtiğimizi şöyle açıklayayım. Çünkü bu ilmek yaptığımız ilmek kaydırma, şu görmüş olduğunuz ilmek kaydırma yeni bir göz oluşturuyor. Yani eğer bunu direkt zincirin tepesine yapsaydım bu arada bir ilmek kaydırma boşluğu olacaktı. Bu şekilde bu ilmek kaydırma bakın şu altındakinin tepesine, yani zincirin zaten tepesine gelmiş oldu. Şimdi bir tane zincir çektim ve şuraya hemen şuraya tekrardan giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi artık örneğimizi koyacağız. Şimdi burada mantık hep şu. Baklavaların arasında 3 tane zincir olacak. Ve bu yaptığımız, yani şimdi yapacak olduğumuz işlem sıradaki trabzanımızın tam üstüne gelmiş olacak. Yani bunu ortaya alırsak bir tanesi, bacağın bir tanesi buraya, bacağın bir tanesi şuraya gelmeli ki bu tam merkezde kalabilsin. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımızı 2 kere ipi doluyoruz. 2 kere doladım.
Şuradan yerini bir önce güzelce göstereyim size. Şu altındaki trabzan. Bu trabzan değil. Onun yanındaki trabzanın altında, bakın şurada sık iğne ile trabzanın başladığı yerde şurada bir boşluk oluşuyor. Şu. Tabii benim elimdeki tığ çok kalın, 4 milimlik bir tığ olduğu için biraz sıkıntı oldu. Şuraya gireceğim. Yani burada rahat, yani bu o kadar önemli ki bu noktası, yanlış örneğin kayık olmaması için. O yüzden iyice göstermek istiyorum. Bakın altındakini geçtim. Onun yanındakinin hemen sağ tarafındaki şu aradaki yere şöylemesine alacağım. Bakın şöyle gireceğim buraya. Görebiliyor musunuz? Ama önce ne yapacağım? 2 kere artacağım. Ve sonra buraya gireceğim. İpimi çektim. Şimdi burada kasma yapmaması lazım. Uzataraktan şöyle ikişer ikişer 2 seferde çekiyorum. Çektim. Şimdi hemen diğerine kuracağız. Şimdi şu altındakiydi. Kayıp gidiyorum. Şu altındakiydi. Bunun yanındakinin bu sefer ne tarafına geçeceğiz? Diğer tarafına geçeceğiz. Yani şu arada şu yine aynı şekilde kurduğumuzda 1, 2, 3 tane boşluk olması gerekiyor. Yani bir tane, 2 tane, 3'ü. Şu 3'ü atladım. Şu görmüş olduğunuz şu 4.'ye gireceğim şimdi. Yine 2 kere arttım. Ve buraya girdim. Çıkarttım. İlk kurulumu biraz önemli ve biraz uğraştırıyor. Ama sonrasında zaten baklavaların üzerinden çok kolay yapacağız. Bakın bu sefer ne oldu? Tığımın üstünde 3 tane oldu. Üçünü birden şu şekilde topladım. İlk yarım baklavamızı yapmış olduk. Şimdi şöyle göstereyim. Bunun en son bakın şuna batmışız. Şuna batmışız. Şu yanındakini boş bırakıyorum. Çünkü bu şu an tığımın üzerindeki bunun yerine geçecek. Hemen yanındakine giriyorum. Bir atladık. Girdim. Sık iğnemi yaptım. Kaç tane? 3 tane. İkinciyi de yaptım. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi artık ilkini kurduktan sonra buradan sonra işimiz daha kolay. Çünkü 2 tane arttım. Aynı yere gireceğim. Biraz zorlanabilirsiniz. Kağıt ipte bunu böyle makrome ile falan çalıştığınızda daha kolay oluyor. Daha yumuşak bir ip olduğu için. Ama kağıt ipte ilk sırada biraz böyle zorlanıyoruz. 2 de çektim. Yine 2 de çektim. Tığımın üzerinde şimdi yine 2 tane arttım. Geliyorum, yandan sayıyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz ip, bu benim ilk başta başladığım alttan yürüttüğüm ip. Onu keseriz. Hemen sayıyorum yanından. 1, 2, 3 taneyi atladım. Şu dördüncüye girdim. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Kaldı 3 tane. Üçünü bir topladım. Geldim şimdi yine bakın ne oldu? Arkasındakini en son şuna batmışım. Şu bir taneyi boş bıraktım. Hemen yanındakinden sık iğneme başlıyorum. 1 2 ve 3. Yine 2 kere arttım. Şu en son battığım yere, farkında olmadan kayıyorum, kusura bakmayın. En son battığım yere tekrardan giriyorum. Girdim, uzattım biraz. İkisini çektim. Uzattım. İkisini çektim. Tığımda bakın 2 tane kaldı. Yine 2 kere doladım.
sayıyorum yanından. 1 2 şöyle açalım. Elim de sık olduğu için size göstermekte zorlanıyorum biraz. Şu birinci, şu ikinci, şu da üçüncü. Üçünü boş bıraktım. Dördüncüye girdim. Yani tepede 3 tane sık iğne yapıyoruz ya aralarda. Altta da aynı şeyi yapmış oldum. Uzattım bakın. İkisini bir, ikisini bir. Artık tığımda 3 tane var. Üçünü bir topladım. Bakın çok güzel oluyor, gördünüz mü üstünde. Bu yün iple de inanılmaz güzel oluyor. Biraz sonra göstereceğim size. Ben bundan eldiven ve bere örmüştüm. Çok hoş oluyor. Hele ebruli ip de inanılmaz güzel görünüyor. Şimdi geldik yine arkaya. En son buna batmışım. Yanındakini boş bırakıyorum. Yani bir tane atlıyorum ki şu yaptığım baklavaların tepesindeki o boş bıraktığımın yerine geçiyor. Böylece göz sayımız artmamış oluyor. Son kez göstereyim. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Yine 3 tane zincirimi çektim. Pardon, sık iğnemi yaptım. 2 tane tığımın üzerine doluyorum. Geliyorum. En son battığım yere tekrardan giriyorum. Biraz uzattım. İkisini bir çektim. Yine uzattım. İkisini bir çektim. Tığımda artık 2 tane var. Bir daha arttım. Ne yapıyordum? 3 tane sayıyordum. 1 2 şu da üçüncü, şu dördüncüye girdim. Biraz uzattım ikisi, biraz uzattım ikisi. Şimdi üçünü bir topladım. Yine arkasına döndüm. Bir taneyi atlıyorum. Hemen yanındakine yine sık iğnelerime başlıyorum. 1 2 ve 3. İnanın üst sıralarda çok kolay yapacaksınız. Hiç gözünüz korkmasın. Buraya kadar izlediyseniz ay ben bununla uğraşamam demeyin. Çünkü artık böyle yerlerle uğraşmayacağız. Yerlerimiz zaten hazır. Hep boşlukları aralara batacağız. O yüzden işimiz çok kolay olacak. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Sadece bu zorlanmayı ilk sırada yaşıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Ben devam edeceğim. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda nasıl bitiriyoruz göstereceğim ve tekrardan üst sıraya devam edeceğiz. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın tam tamına oldu, görüyor musunuz? Bir önceki bir sonraki arasında tam 1 2 3 tane var. Yani dediğim gibi 4'ün katı şeklinde yaparsanız örneğiniz tam tamına kurulacaktır. Şimdi 3 sık iğnemi yapmıştım. Sonuncuyu birlikte tekrardan yapalım. En son battığımız kısma şöyle giriyorum. Çektim. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Tığımda duruyor. 2 kere daha doladım. Şimdi bu sefer şu en son battığımız yere. Yani bu bizim aslında ilk battığımız yer oluyor. Başlangıcımız 2 2 ve üçünü bir topladım. Görüyorsunuz tam tamına örneğimiz kurulmuş oldu. Bunu buraya çektim. Bakın şimdi. Daha sonra bunun tam tepesinden girip ilmeğimi de buraya geçirip şu şekilde, bakın bunun tepesine çıktığımda hiçbir şey değişmemiş oldu. 1
2, 3. Artık aradaki görmüş olduğunuz 3 tane trabzanınızı yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Hiç ne oldu? Arada 3, bunun tepesine bir tane. Şimdi bak, bunun tepesine de aynı şekilde bir tane yapacağım. Tepelerin üstünde birer tane, ortasında 3 tane. Hiçbir şekilde ne olmamış oldu? İlmeğimizin sayısı artmamış oldu. Buna dikkat edelim. Bu gerçekten önemli bir nokta. Yoksa aralarının sürekli sayısı şurada artma yapar. Artarsa da sonraki sıraları yaparken örneği koyarken üzerine zorlanırsınız. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu yöntemle şimdi sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmadan hep ikili trabzan. Her sık iğnenin üzerine ikili trabzanımızı dolaşıyoruz, geliyoruz. Şimdi gerçek artık baklava dilimlerini nasıl koyacağımızı göstereceğim. Evet, şimdi geldik yine sıra sonuna. Ne yapıyorduk? Şu zincirin tepesine değil, bir önceki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorduk. Bu ilmek kaydırmam benim zincirimin tepesini oluşturmuş oluyordu, hatırlarsanız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve hemen trabzanın tepesinden tekrar başlayacağım. Şimdi gelelim artık örneğimizi koymaya. Şimdi sadece bakın bir tane sık iğne yaptım. Şu hatırlarsanız ortadaki üçlülerimizde. Mantığımız şu her zaman için. Bu ortanın, şu üçlünün tam ortası bizim baklavamızın tepesi olacaktı ya. Haliyle o zaman bundan bir önceki sık iğneyi yaptığımda hemen baklavayı koymaya başlıyorum ki bu tam bu arkada kalmış olsun ve tam ortada olmuş olsun. Bu kısım önemli. Şimdi 2 kere doladım. Artık işimiz kolay. Bakın şurada hazır V'miz var ya. Direkt bu V'nin içine bu şekilde giriyorum. Şöyle boşluğa girdim. Yine uzatıyorum biraz. İkisini bir çektim. Uzattım. İkisini bir çektim. Tığımda kaldı. 2 kere doladım. Bu sefer bu V'ye giriyorum. Bakın tam boşluğa giriyorum. Dedim ya artık işimiz çok kolay diye. Evet, ikisini bir çektim. Biraz uzattım. Diğer ikisini bir çektim. Üçünü bir topladım. Şöyle gösterelim. Artık baklavamız oluştu. Ve tam hizalı, tam düzgün bir baklava yaptık bu sayede. Arkasında bakın tam o şu hatırlarsanız ne demiştik? Şunun hizasında olacak. Bunu atlıyoruz. Hemen yanındakinden başlayıp 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın şimdi bunu dikkat edelim. Yine tam ortadaki trabzana gelmeden önce bakın sık iğnem bitmiş oldu. Hemen yine 2 kere doladım. Şu alttaki V'nin tamamına giriyorum, bakın. Boşluğa girdim. Çıkarttım. İkisini bir uzatmayı unutmayın burada. Yoksa kasma yapar. Bir daha 2 kere doladım. Bir sonraki V'nin içine girdim. Yine bunu da çektim. İkisini bir çıkarttım. Masanın üstünde yapmaya çalışmaktan.
İkisini bir çıkarttım ve üçünü bir topladım. Bu da yine arkasındaki ilmeğin yerine geçmiş oldu. Hemen sıradaki sık iğnemden devam ediyorum. 1 2 ve 3. Şimdi son kez gösteriyorum. Artık buradan sonrası yine 25 santim olana kadar sizde aynen bu mantıkta hep devam edeceksiniz. Takıldığınız yer olursa sıra sonlarına geldiğinizde videoyu geri alarak tekrardan bakabilirsiniz. Ne yaptık? Şu ortadaki üçlünün tam orta trabzanından önce bitmiş oldu işimiz. Bakın bu hiç kaydırma yapmadığımızı bize gösteriyor. 2 kere arttım. Girdim V'nin içine. Tam köşedeyiz şu anda. İkisini bir çektim. Tekrar ikisini bir çektim. Bir daha arttım. 2 kere artıyorum, unutmuyorsunuz. Döndüm. Bir sonraki V'nin içine geldim. İkisini bir çektim. Uzattım. Tekrar ikisini bir çektim. Üçünü birden bağladım. Gördüğünüz üzere bu şekilde düzgün, hiç kasma yok. Uzatmazsanız ama kasar örgünüz. Yani şu alttaki trabzanların olduğu kısımlar kasma yapar. Buna dikkat edin. Bakın görüyorsunuz, son derece muntazam, son derece düzgün, hiçbir kayıklık yok. Baklavalarınızı bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Yine sıra sonuna geldiğinizde artık hep aynı yöntemi izleyeceksiniz. Dikkat edeceğiniz şey belli. Şu tepelerin arasında hep 3 tane sık iğne olacak. Ona dikkat ederek bağlamalarınızı yapıyorsunuz. Dediğim gibi arttırma, eksiltme yapmazsanız eğer hiç takılmadan sonuna kadar gelirsiniz. Dediğim gibi 25 santim olana kadar öreceğim. 25 santim olduktan sonra ağız kısmına geçiyoruz. Evet, 25 santim ördük, geldik. Şimdi şunu söyleyeyim. İlmek kaydırırken hep göz sayısı artmasın diye bir sonrakinin üzerine ilmek kaydırdığımız için çantamızın kenarından başlamıştık ama şu anda hemen hemen köşesine kadar gelmiş bulunuyoruz. Ama bu örnekte zaten hiçbir şekilde belli olmuyor dediğim yöntemle birleştirme yaparsanız. Şimdi şöyle son artık 3 tane sık iğnemi de yaptım. Artık bu kısmını bitirme zamanı. Şimdi bunu buraya eğer birleştirirsem ne olacak? Bir tane göz sayısı artmış olacak. O yüzden bir sonrakine giriyorum. Sonra yine aynı çıktığım yerden geri aşağıya bunu çekiyorum. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi bu kaydırdığım ilmek ne olmuş oldu? Şu baklavanın tam üstündekinin tepesine geldi. Yani böylece göz sayımız artmamış oldu. Hemen şöyle çeviriyorum. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Yataydan gireceğiz. Şunu önce bir şöyle aşağıya alayım. Daha sonra şöyle yan yan yataya giderek nasıl sıkı ördüysem çantada büyük olunca evet şu şekilde içeriye bunu çekmiş oldum. Şimdi artık geldik çantamızın ağzındaki sık iğne bölümünü yapmaya. Bunu yaparken ne yapacağım? Yine çantamı çevireceğim ve yan ortadan başlayacağım. Şöyle çantamı şu şekilde şöyle bakın düzeltiyorum ve şu yan ortadan şöyle tığımı geçirdim.
İpimi taktım. Sıkılaştırdım. Şimdi altından bunu yürüterek örmeye devam ediyorum. Artık tamamen sık iğne bölümümüze geldik. Örnek kısmımız bitti. Şu bakın alttan ipi gizlemiştim ya, onun devamını da buradan getiriyorum. Ucunu da bu sık iğnenin içine saklamış oluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Üst sıraya nasıl çıkıyorduk göstereyim. Daha sonra üst sıra sık iğne örüp delik kısmımıza geçeceğiz. Geldik sıra sonuna. Hemen ne yapıyordum? İpimi çıkarttım. Şu görmüş olduğunuz sık iğnenin tepesinden giriyorum. Bunu arkaya çektim. Sonrasında şu çektiğim ilmeğimden yine giriyorum ve tığımı geçirdim. Hemen çıkarttım ilmeğimi, sıkılaştırdım. Bu şekilde üst sıraya yine bakın geçmiş oldum. 3 sıra örüyoruz. İlkini örmüştüm. İkinci ve üçüncü sırayı da örüyorum. Hemen geliyorum. Evet, 3 sırayı da bitirdik. Şimdi geldik. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi sıkılaştırdım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ar diyorum. Hemen yanına bir tane çakma trabzan yapıyorum. 1 2 2 tane zincir aldım. 2 sıra atladım. Yine pardon. Alışkanlık. Çakma trabzan. Çakma trabzan da. Yine 1 2 tane arttım. 2 boşluk bıraktım. Çakma trabzan, yanına yine çakma trabzan. Bu şekilde 2 boşluk 2 çakma trabzan şeklinde bitiriyoruz. Sıra sonuna gelelim. Sonra yine üst sıraya nasıl geçiyoruz bakalım. Evet, aynı yöntemle bitirdik. Çıktık yukarıya. Şimdi 2 zincir olan yerlere yine 2 tane sık iğne, zaten çakma trabzanlarımızın üzerine de aynı şekilde 2 tane sık iğne. Bu şekilde yine 3 sıra sık iğne örüyoruz. 3 sıra sık iğnemizi ördükten sonra artık ağız kısmını ters sık iğne yöntemiyle bitireceğiz. Evet, geldik şimdi 3 sıramızı ördük. Sıra sonunda geldik. Şimdi artık burada şöyle görüyorsunuz. Bunu birleştirmeme gerek yok. Artık ilmek kaydırsam olur. Bir tane zincir çekiyorum ve uzattım. Bir tanesini atladım. İkinciye hemen ters sık iğnemi yapıyorum. Geldim, uzattım. Bakın şuna değil, hemen yanındakine bir boşluk bıraktım. Uzattım, çektim. Çantayı büyük olunca altına, kameranın altına getirmesi çok zor oluyor. Uzattım. Bakın bir tane boşluk bıraktım, yanındakine girdim, çektim, çıkardım, uzattım, bir boşluk bıraktım. Bu şekilde çantanın tamamını, ağzını dolaşıp geleceğiz. Nasıl bitiriyorduk hatırlayacağız. Sonrasında kordon yapımına ve sap yapımına geçeceğiz. Şöyle bir kez daha göstereyim.
uzattım, bir tane atladım, battım, arkadan ipimi çektim, tekrardan şöyle sık iğne yapar gibi çıkarttım. Bakın bu şekilde hiçbir kasma vesaire yok. O yüzden şu uzatmalara dikkat. Uzatmaktan korkmayın. Zaten eliniz bir müddet sonra alışacaktır. Şimdi ben sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra artık çantamızın ağzını kapatalım. Evet, geldik şimdi sonuncuya. İlk başladığımız şöyle yere tekrardan yapıyorum ve ipimi burada kesiyorum. Hemen iğnemize takalım. Şöyle alttan olacak şekilde herhangi bir yerden, pardon, görüntü blue'a ulaşmış. Şöyle çıkarttım. Onu arkaya şu şekilde takmış oldum. Sonrasında şöyle başka bir yerden tekrardan arkaya girelim ve aynı şekilde, aynı yöntemle dediğim gibi her zaman için gizlemeyi ne yapacaktık? Yataydan yapacaktık. Sık iğnelerin içinden geçireceğiz, gezdireceğiz ve ipimizi burada yok etmiş olacağız. Şu şekilde bakın, yataydan gidiyorum ve çektim. Şöyle bir, ya da gerek yok bile yani. Kağıt ip olduğu için herhangi bir şekilde kayma, sökülme yapmıyor. Bakın. Hiç birleşim yeri belli olmadan bu şekilde ağzını kapatmış olduk. Çantamız bitti. Pardon, şu içinden koca yumağımı çıkartayım bir. Şöyle kaldıralım kameramızı bir. Bak şöyle görüyorsunuz. Tabi rengimiz yine ışıktan biraz parlama yapıyor. Tam bir kese kağıdı hasır renginde, kraft rengi diye de geçiyor. Çantamızı bu şekilde tamamladık. Şimdi kordon yapımına geçiyoruz hemen. Kordonumuzu da yaptıktan sonra sap yapımına geçeceğiz ve püsküllerimizi de tamamladık mı çantamızın artık bir tek astar işi kalacak. Görüyorsunuz, aşama aşama ördüm, bitti olmuyor. Hala işlemler devam ediyor. Bakın şöyle dokunduğumda böyle dolu dolu bir çanta. O kadar kalın ki tam böyle hasır dokuma gibi, çift kat gibi olduğu için oldukça tok bir çanta oluyor bu. Herhangi bir şekilde kesinlikle keçeydi, şuydu buydu, hiç öyle şeylere gerek yok, ihtiyacı yok. Son derece kalın, sert, tok bir çanta elde etmiş oluyorsunuz. Tabi birazcık şu çift kat gitme muhabbetinden dolayı ipi daha fazla harcamış oluyor bu çanta dedik. Hemen kordon yapımına geçiyoruz. Şimdi kordon yapımı için 2 tane ip alıyorum. Siz bir miktar ip pay bırakıp da yapabilirsiniz ama onda da ne kadar gideceğini ayarlaması falan hiç gerek yok. 2 yumaktan direkt başlayabilirsiniz. Normal ilk etapta biliyorsunuz ilk ağzına püskül dikeceğimiz için o yüzden şöyle birazcık bir boşluk bıraktım. Sonrasında şöyle bir tane zincir çektim. Şimdi bunu güzelce bir sıkıştıralım. Artık ipimizin bir tanesini boşta bırakıyoruz. Bir tanesini parmağımıza şu şekilde doluyoruz. Şöyle bir tane attım. Çektim. Bir tane attım. Bakın burası önemli. Böyle yaparsanız olmaz. Şöyle alttan alıyoruz. Şöyle üste doğru doluyoruz. Ve çekiyorum. Yani ipin ikinci ipi sadece şuraya elimle ilmek geçirmek için kullanıyorum.
Normal ipim parmağımda. Onu da şu görmüş olduğunuz yaptığımız sık iğneyi çıkartmak için, yani zincir bir nevi ama 2 tane iple yaptığımız için şöyle göstereyim, 2 tane çift katlı bir zincir çalışmış oluyoruz. Bu kordon ne böyle ince ne kalın, büzmesi çekmesi kolay oluyor bunu yaptığımız zaman. Ama yerler eğer çok dar olursa ve çok fazla sürtünmeye maruz kalırsa birazcık çabuk deforme olabilir diye düşünüyorum. Burada istediğiniz gibi yapabilirsiniz. 4 kat ipten yaptığınızda yalnız çok kalın oluyor. Hani o şekilde denemek isteyenler için söyleyeyim. Pek hoş olmadı. Ben denedim. Gene en güzeli şu birer kat iple diyebilirim. Bu şekilde, bu yöntemle. Ne demiştik? Çantamızın ağzını ölçüyoruz. Hemen ölçelim isterseniz. Ne kadar kordon yapmam gerektiğini hesaplamak için. Genişliğimize bir bakalım. Evet, 42 santimlik bir genişliğimiz var. 2 ile çarptık, 84. Biraz da pay verdik dersek şöyle bir 95 santim falan. Hadi 1 metre olsun, en fazla 1 metre bir kordon öreceğiz. Bu sayede rahat bir şekilde, yani çantamızın hacmini tamamen açık bir şekilde de kullanabileceğiz. Eğer büzgünüz çantanızın ağzından daha kısa olursa hem bağlama kısmında rahat bir kurdele yapamazsınız, hem de çantayı tamamen açıp o en geniş hacmine ulaştıramazsınız. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum dedim. Bu şekilde, bu yöntemle bu 1 metre olana kadar öreceğim. Daha sonra sap yapımıyla devam edeceğiz. Evet, 1 metre ördüm. Şöyle ipimi kesiyorum. Bunu çıkarttım. Ağzını şu şekilde bağlayarak kapatıyorum. Evet, kordonumuz, büzgümüz hazır. Şimdi geldik artık ipimizin tekini kaldıralım. Sap yapımına geçiyoruz. Başlayalım o zaman. Şöyle bir 30 santim kadar dikmek için pay bıraktım. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Döndürdük arkasına. Hemen şu arkadaki ortaya, zincirin tam ortasına batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir diğerine geçelim. Altı düzgün bir şekilde oluyor demiştik. Benimle daha önce öğrenler bilir. Şu arka ortadan battık mı sık iğnelerimizin alt kısmında hiçbir boşluk oluşmayacak. Çok düzgün bir görüntüsü olacak. Sekiz zincir çektik ama o bir tane zincirimiz biliyorsunuz yükseklik için. Yani toplamda 7 tane sık iğne yapmış olacağız bu sırada. Geldim. Evet. Şöyle düzeltelim. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Şöyle göstereyim altını. Bakın ne kadar düzgün bir alt oluşuyor. Şuralarda herhangi bir delik vesaire olmadı bu yöntem sayesinde. Hemen 1, 2 tane zincir çektim. Dönüyorum geri. Hemen ilk boşluktan başlıyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Pardon, ikili trabzanlarımı yapmaya. Bu çantasında da aynı şekilde oluyor. Tabi onda düz dolandığımız için
Hepsi yüzden örülmüştü. Bunu da ters yüz yapacağımız için sık iğnelerimiz yüzünden, trabzanlarımız tersinden olmak durumunda. Devam ediyoruz. Ve son sık iğnemin üzerine de ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sayalım. Şu ilk baştaki şu zincir kısmını saymıyoruz. Sonrasını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane görüyorsunuz trabzanımız var. Hemen bir tane yine zincirimi çekiyorum. Dönüyorum arkaya. Burada şimdi tam ortasına örnek kurulumu yapacağız. Ve aralarında da 3 tane boşluk olacak. Şimdi başlayalım. Bir tane şöyle sık iğnemi yaptım. 2 3 taneye geldim. Ve tam orta noktaya ulaşmış oldum ya. Bu orta noktaya şimdi bizim baklavamız gelecek. Burada şimdi bunun altı şurası. Yanındaki değil, hemen diğer yanındaki. Şu araya sık iğne ile trabzanın arasına şöyle yanlamasına giriyoruz. Uzattım, ikisini bir çektim. Uzattım, ikisini bir çektim. Artık bunu çıkartmıyorum tığımdan. 2 kere daha doluyorum. Şimdi arada 3 tane boşluk olacak. 1 2 3 tane boşluğumu yaptım. Hemen şu dördüncüye tekrardan girdim. Uzattım. Çektim ikili. Uzattım. Çektim ikili. Ve üçünü birden bu şekilde topladım. Şimdi bu ilk başta ortasını kurmuş oluyoruz bu sayede. Hemen bunun arkasına denk gelen ilmeğimizi boş bırakıyoruz. Çünkü o zaten bunun yerine geçmiş oldu. 1 2 ve son olarak 3 tane sık iğnemizi de buraya yaptık. 3 burada, 3 burada, ortada da bir tane bunun için yapmış olduk. Şimdi dönüyoruz. 1 2 tane zincir çektim. Dönüyorum. Şimdi trabzan sırasındayım. Her sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum bu sırada. Çantanın bir nevi devamı gibi olacak bu şekilde. Ama siz tabii ki de dilerseniz bunu başka çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz. Sayalım bakın artma olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yine yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Dönüyorum. Şimdi bu sefer bunun tam tersini yapacağız. İlk yere hemen sık iğnemi yapıyorum. Hemen sayalım bir. Şimdi ortada 3 tane boşluk olacak. Şu. Evet, bir tane sık iğneyi yaptıktan sonra 2 kere arttım. Şöyle ortasından direkt giriyorum. Çektim, çektim 2 kere. Ne yaptım? Artık topladım. Bu arkadaki şu batmam gereken sık iğnemin yerine geçiyor. Netleyelim. Şu batmam gereken şu sık iğnemin yerine geçiyor. O yüzden hemen yanındakinden devam ediyorum. Böylece göz sayımızda artma olmamış oluyor. Onu atlamazsanız sıkıntı yaşarsınız. 1 2 ve 3. 3 tane artık sık iğnemi yaptım ara boşluktaki. Yine 2 kere arttım.
Yine şu V'nin ortasından girdim. Şöyle ikisini bir çektim, ikisini bir çektim ve tamamladım. Yine aynı şekilde arkasındaki ilmeğe boş bırakıyorum ve bir tane sık iğnemi de bu tarafına yapmış oldum. Devam ediyoruz şimdi. 1 2 2 tane yine zincirimi çektim. Trabzan sırasındayım. Dümdüz her sık iğnenin tepesine bir trabzan olacak şekilde gidiyorum. Şimdi burayı da gösterdikten sonra zaten artık örnek oturmuş olacak. Hemen bir zincirimi çektim, döndüm. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Orta kısımdayız. O yüzden hemen ilk boşluktan başlıyoruz. 1 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi 2 kere doladım. Şu daha önce girdiğim yaptığım şu çıkıntımız var ya, bunun içine giriyorum. Uzattım, çektim, uzattım, çektim. Devam ediyorum. 2 kere daha arttım. Yine aynı şekilde yine buna girdim. 2 kere, 2 kere hepsini bir topladım. Bakın şu şekilde bir baklavamız oluşmuş oldu. Arkasındaki ilmeği yine her zamanki gibi boş bırakıyorum. 3 tane sık iğnemi bu tarafa yapıyorum. Bakın simetrik gidiyoruz, fark ettiyseniz. 3 sık iğne burada, 3 sık iğne burada. Bu ortayı yaparken bir sık iğne burada sağda, bir sık iğne solda, ortada 3 tane şeklinde. Yani bu yöntemle hep bu şekilde simetrik olarak gideceğiz. Şimdi arkadayız. Trabzanımızı dolanacağız. Sonra öne geldiğimizde ne yapacağız? Yine bir tane şurada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir sık iğnemizi yaptıktan sonra buraya tutunacağız. Araya yine öreceğiz 3 tane. Sonra tekrardan buraya tutunacağız. Bu tarafımızı tamamlayacağız. Yani şu sırayı yapmış oluyoruz bir sonrakinde. Sonra yine bu, yine o derken aynı şekilde devam edecek. Burada dikkat edeceğiniz şu, dediğim gibi göz sayısında değişiklik yapmayın. 7 tane sık iğne ile gidiyor bu örneğimiz. 3 sağda, 3 solda, bir ortada. Burada ise bir sağda, bir solda, 3 ortada şeklinde. Buna dikkat ederseniz böyle çok şahane bir sap olacak. Şimdi yapacağım ve bitiminde geliyorum. Kaç santim örüyoruz derseniz yaklaşık bir 70 santim kadar, 65-70 santim kadar yapacağım. Finalde bitmiş halini göstereceğim. Evet, bütün parçalarımızı hazırladık. Şimdi şöyle çantamızı ördük, güzelce ütüledim hepsini, bütün parçalarımı görüyorsunuz. Sapımız hazır, aynı tam tamamlayıcı bir sap oldu aynısından. Yine aynı şekilde beraber örmüştük. Görmüş olduğunuz büzgümüz de hazır. Şimdi püskülün bir tanesini yaptım ben. Hemen ikincisini de sizle beraber yapalım. Daha sonra artık birleştirme aşamasına geçiyoruz. Başlayalım. Ne yapıyorduk? Şu elimizin geniş kısmına şöyle ipimizi sarmaya başlıyorduk. En kolay yöntem bu. Bir şey üstüne dolamaktansa. Çıkarması da kolay oluyor. Ne çok az yapın. Yani biliyorum ip çok gidiyor. Onu görünce insan kıyamıyor ama çok zayıf bir püskülde gerçekten hoş olmuyor. Yani o koskoca çantanın ağırlığını bozuyor. O yüzden
ne çok fazla yoğun olsun. Bakın ideal bir püskül. Hem zayıf değil, yoğun ama aynı zamanda da böyle çok kalın bir şekilde de kaba durmuyor. Evet, bu da yeterli. Her seferinde diyorum ki şunu bir sayayım, sayısını bir sabitleyeyim bunu diyorum. Ama ne yazık ki her seferinde de unutuyorum. Şimdi geldik, artık sardık, bitirdik. Şöyle tutuyorum, çıkarttım. Pardon. Kameraya takıldım. Şöyle ipimizi kestik. Şimdi herhangi bir böyle işe yaramaz bir ip parçası alıyorum. Şu kısmı bir sabitleyelim öncelikle. İçinden geçirdim. Bakın. Şunun da şöyle içinden geçirdim. Şimdi tepesini de bağladım. Şöyle yeri belli olsun güzelce. Bunları geçici bağlıyorum çünkü püskülleri büzgül sapının ucuna takacağım için onun ipini geçireceğim buralardan. O yüzden bunları geçici olarak yaptım. Şimdi normal kendi renginden ipimi aldım. Püsküle göre birazcık uzun bırakıyorum bunu. Şöyle sarmaya başlıyorum. Sırayla şöyle doladım. Yine bunu da birazcık uzundan kesiyorum. Ya da bunu uzun kesmeme gerek yok. İçine sokacağım zaten. Şöyle kestim. Şimdi bu ip yukarıda kaldı ya. Bunu şöyle iğneyle aşağıya çekiyorum ilk önce. Şöyle aşağıdan çıkartacağım bunu. Şöyle aşağıya çektim. Sonra diğer ipin ucuyla bağlıyorum. Şöyle bir kat daha bağlıyorum. Şimdi yine iğnemi şöyle alttan yukarıya doğru geçiriyorum. Taktım bu şu kısa ipimi. Bunu yukarı doğru çekiyorum. Burada amacım düğümü şu sıranın altına gizlemek. Düğümü şöyle aldıktan sonra bu ipimi direkt şöyle sıfırdan kestim. Bu sayede bunu şu sardığım ipin altına gizlemiş oldum. Şimdi ağız kısmını da keselim. Burada daha böyle kumaş makası gibi daha kuvvetli bir makas kullanırsanız iyi olur. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Bunun artık alt kısmını şu elimle bir önce bir el ütüsü yapıyorum. El ütüsü yaptıktan sonra ucunu şöyle keseceğim. Fazlalıklarını düzeltiyorum ağız kısmını. Evet. Püskülümüz de hazırsa artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Şimdi öncelikle birleştirme işlemine başlamadan önce çantamızın önce kenar noktalarını buluyoruz. Bulduktan sonra buraya birer işaret koyuyorum. Siz isterseniz bu şekilde yer işaretleyiciniz varsa onunla yapabilirsiniz. İsterseniz iğne takın. İsterseniz ip bağlayın, fark etmez. Ama özellikle tam katlamayı düzgün yapabilmemiz için ve sapı da doğru yere takabilmemiz için bu işaretleyiciler bizim için önemli.
Şimdi aynısını çantanın tam orta noktasını bulmak için de yapacağım. Şimdi bu sefer bunları ağız ağıza getiriyorum. Şöyle ve diğer oluşturduğum noktaları bu orta noktalarda benim işime nerede yarıyor? Büzgüyü takarken yarıyor. Geçiremedim. Şimdi diğer tarafı da bulalım. Arkasına da geçirdim. Evet, artık çantamın hem tam yan noktalarını hem de orta noktasını işaretlemiş oldum. Neden flulaşıyor? Anlayamadım. Evet. Şimdi bu noktada katlamayı yapmadan önce ilk önce saplarını takmak istiyorum. Daha doğrusu sapını takmak istiyorum. Sapımızı bakın şu şekilde farklı bir tarzda yaptık. Örneğin devamı gibi bir tane baklava dilimi attık sapımızın ortasına. 70 santime kadar ördüm. 70 santim olana kadar ördüm. Şimdi güzelce ütüledim. Bakın her parçayı ütülüyorum. Yani mutlaka kağıt ip çünkü çok diri ve aynı zamanda da böyle ördüğünüzde biraz nasıl tabir edeyim böyle pötür pötür duruyor. İşte o ütüyü bastığınız zaman böyle kalıp gibi hani kaymak gibi derler ya o şeye ulaşmış oluyor. Şöyle boydan boya göstereyim. Şimdi aldım. Hatırlarsanız başlangıcında ve bitişinde ip bırakıyorduk dikebilmek için. Şöyle çantamızın yan ortasına alıyorum. Biraz yaklaştırayım artık kameramızı. Şöyle netledik. Şimdi bunu buraya birleştireceğim. Şöyle tam ortasına, bakın şu ilmek kaydırmamı sapın tam ortasına getiriyorum. Ve şu uç noktasından bakın bir alt sıradan giriyorum buna. 2 kat birleştirme yapacağım çünkü. Hemen bir sonrakinden giriyorum. Ve alttan da sapımın ucundakinin de inanın koca çantayı evirip çevirmek o kadar zor ki. Hemen bunun da bir önceki bakın şöyle bir önceki sık iğnesinden giriyorum. Hemen bir sonraki sık iğneden geçtim. Bir sonraki sık iğnedeyim. Şöyle içten daha rahat dikeceğim. Delikler biliyorsunuz her sık iğnenin arasında deliklerimiz var zaten. Şöyle göstereyim. Oradan çıkıyorum. Ve bir sonraki sık iğnemizden çantanın ucundan da bir sık iğne diktiğimiz yerde de hep bir sık iğne kayarak dikiyoruz. Delikler bize zaten yol gösteriyor. Önün arkasını çevirmeme gerek yok. Şöyle son sık iğnemi de dikmiş oldum. Umarım net bir şekilde görülüyordur. Sabah saatlerinde ışık pek güzel olmuyor. Normalde akşamüstü çekmeye çalışıyorum videolarımı ama bugün böyle oldu. Bir sonrakinden girdim. Şöyle bu sefer bakın yukarıdan çıkıyorum. Yukarıdaki sık iğne boşluğundan çıkıyorum. Aynı şekilde de bu aralardan dikmeye devam edeceğim. 2 kat dikmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi burada çantanın yüzünü çevirmek istiyorum. Çünkü artık orada bir sık iğne göremiyorum. Buradan daha net bir şekilde gözlemleyebileceğim. Şu şekilde yine her sık iğne boşluğundan ilerliyorum. Bu
Bu şekilde 2 kat ne yapmış olduk? Çantamızı sıkıca sabitlemiş olduk. Şimdi arkasına geçelim. Arkada bunu artık sıkıştıralım ipimizi. Gösterebilmek için çok zorlanıyorum şu anda. Gerçekten çift kat gibi örülen bayağı tok sert bir örgü bu. Şöyle. Şöyle şuraya güzelce bir sabitliyorum. Daha sonra her zamanki gibi yatayda sık iğnelerin arasından ipimi geçiriyorum. Sonuna kadar gidelim bu şekilde. Şimdi aynı sıkılaştırma işlemini bu kenarda da yapmak istiyorum. Burayı da güzelce bir sabitleyelim. Şimdi burada trabzan sırasındayız. O yüzden bu ipimi de önden sabitlemek istiyorum. Şöyle sık iğnelerin içinden örerken anlayacaksınız beni, gerçekten biraz yorucu bir örnek. Özellikle üstteki baklavaları koyarken pardon, oldukça zorlanıyorsunuz. Yani örmesi zor değil ama biraz bilek hareketi fazla yaptığınız için. Evet, bu tarafı hallettik. Bakın bu şekilde hem 2 sıra dikmiş olduğumuz için hem de iplerin ucunu hemen kesmeyip, yani şu sap genişliği kadar birer tur daha geçirdiğimiz için çantanızın işte kopma, sökülme vesaire gibi durumlardan etkilenmesini önlemiş oluyoruz. Şimdi ben aynı şekilde diğer tarafı da dikiyorum ve hemen geliyorum. Evet, sapımızı taktık artık. Şimdi şu pide hattımızı vermeye geldi sıra. Şimdi açıyorum, hemen sayılarını tekrardan gösteriyorum. Şimdi ortadan başladık. Hemen arkasından çıkıyoruz. Hiç boşluk bırakmadan. İpimizi tekrar arkaya alıyoruz. Bir boşluk bıraktık. Arkadan çıktık. 2 boşluk bıraktık. Girdik. Şu çantanın şöyle kenarı şu şekilde tuttuğumuzda burada 2 boşluk kalacak. Girdik arkadan. Hemen hizasından çıktık. 2 boşluk alta girdik. 2 boşluk üste çıktık. 2 boşluk alta girdik. 2 boşluk üste çıktık. 2 boşluk alta girdik. Yine aynı şekilde. Geldik buradan. Yine 2 boşluk alta girdik. 1 boşluk çıktık. Üste hemen dibinden tekrar girdik. Burada şu olayın, yani şu iplerin üstten çıkmasını sağlayabilmek için bunu yapıyoruz. Yani sadece şu kısım da dikkat ettiyseniz bir fark var. Diğerlerinde hep ikişer boşluklu. Yalnız şu kenarda 4 boşluk yapmış oluyorsunuz toplamda. Şöyle bakayım. Evet, bir tarafta 4, bir tarafta 5 denk geliyor sayıya göre. Büzdüğünüz zaman da şöyle göstereyim. Yani gerçekten kalıp gibi bir çanta. Senelerce kullanın, hiçbir şey olmaz bu çantaya. Ama dediğim gibi yani ipi yumuşatma vesaire ya da sökük iple dikmeye, örmeye kalkarsanız her zaman için sıkıntı yaşarsınız. Onu da söylemiş olayım. Çünkü yıpranıyor. İp bu işlemlerden geçerken yıpranıyor. Neyi unutmuşuz? Sıkıştırmayı yapmayı unutmuşuz. Hemen haydi onu da yapalım.
Hemen başlıyorum. Altı zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir tane de ne yapıyordum? Dönebilmek için, yükseklik için çekiyordum. Çektim. Döndüm arkaya. Arkadaki ilmeklerime batıyordum hatırlarsanız. Arkadaki ortaya girdim. Çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. Girdim arkadaki ortaya. Çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. Girdim. Hemen sık iğnemi yaptım. Hep şu arkadaki ortalara giriyoruz yine. Sonucu da yapmış oldum. Bu şekilde. Klasik git gel yöntemiyle döndük arkayı. Artık her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde örüyorum. Şimdi normalde ben 13 sıra örüyordum bunu, ama şimdi 3,5 milimle ördüğüm için ve bu sefer kordonum da ince kordon olduğu için bu sefer 13 sıra değil 12 sıra öreceğim. Hatta belki 11 de olabilir, bakacağım. Genişliğine göre, ona göre söyleyeceğim kaç sıra ördüğümü. Hemen örüp geliyorum. Evet, büzgümüzü ördük. 11 sıra yetti. 11 sıra örüp geldim. Şimdi ilk başta başlangıçtaki ipimi içinden geçirdim, gizledim ve sonunda şöyle dikmek için birazcık ip bıraktım. Şimdi ip bu tarafta. Hemen buradaki en uçtaki sık iğneden giriyorum bir tane ve aynı zamanda da şu arkadaki, şöyle bunu birleştirdiğimde arka ortadan giriyorum. Yani hem arkaya tutturmuş oluyoruz bu şekilde, hem de yanındakine tutturmuş oluyoruz. Aynı şekilde şöyle bir tekrar giriyorum aynı yerden. Şu ağız kısmını bir şöyle güzelce bir sıkıştıralım. Sonra hemen bir alttan geliyorum. Burada ne yapıyoruz? Hem birinden hem birinden. Yani ikisinden birden aynı anda geçeceğim. Hemen yanındakinden de girdim. Aynı yerden çıktım. Ben altından giriyorum tekrardan. Bu taraftaki ilmekleri aldım önce. Kaymış gitmişim bu arada. Yakınlaşalım. Hemen yanındaki karşısındaki ilmeği de aldım ve aynı delikten tekrardan girdiğim yerden çıkıyorum arkaya. Hemen bir alta geçiyorum. Önce birinden aldım. Çıktım. Alttan giriyorum. Bakın. Yanındakinin üstünden giriyorum tekrar. Arkadan çıkıyorum. Böylece hem bu ikisi birbirine bağlanmış oluyor, hem şu ara daha sıkı bir şekilde olmuş oluyor. Evet.
Evet, artık sona geldik. Şu ağızda sadece bir sıkıştırma işlemi yapacağız artık. Aynı yerden tekrar şöyle girelim, çıkalım. Bir tane de bu uçtan yapalım. Evet, altı da artık sıkıştırılmış oldu. Şimdi sıra geldi ipimizi gizlemeye. Şöyle herhangi bir yerin içinden ipimi şöyle bir geçiriyorum. Bu ipimi aslında bu şekilde sıklaştırmış oluyorum. Sonrasında hemen bir üst sıradaki sık iğnelerin içinden yataydan ipimi gizliyorum. Artık kesebiliriz. Şöyle bakın, şu şekilde bir sıkıştırma aparatı hazırlamış olduk. Şimdi sıra geldi püsküllerinin takımına. Şöyle biraz kaldıralım kameramızı. Hatırlarsanız ucunda bu şekilde bırakmıştık ipimizi. Şöyle püskülümüzü hazırlamıştık. Bir tane boncuk kullanacağız bunun için uçlarına. Şöyle bir boncuğumuzu ilk önce takıyoruz. Sonrasında iğnemizi geçiriyoruz bu ikisini birden. Şöyle ipin ucunu biraz ezelim, yassılaştıralım. Şu öncesinde bağladığımız yerden geçirdim. Bunu artık ihtiyacımız yok. Çıkarıyoruz ve şu şekilde görüyorsunuz. Bunu geçiriyoruz buraya. Şöyle ağız kısmında bir sabitleme yapacağım. Burada ipi yalnız bakın böyle aşağıya geçirmeyin. Yukarı doğru gittiğimiz için yukarı doğru geçirin ki düğümünüz bittiğinde ip yukarı doğru çıkmış olsun. Ağız kısmını güzelce bir sıkılaştıralım. Şimdi boncuğun içinden yukarıya doğru çıkacağız. Şu şekilde çıktık. Şöyle geçiyorum bir tanesinin içinden. Şimdi aynı şekilde bir de aşağıya ineceğim boncuğun içinden. Yani boncuğun içinde ipin iyice sıkışmasını istiyorum. Şöyle penseyle daha kolay. Evet. Şimdi artık burada şöyle sıfırdan kesebilirim. Çünkü zaten ip boncuğun hem üstüne çıktı, oradan indi, içine girdi ve sıkıştırıldığı için sıkı bir şekilde olmuş oldu. Bakın şöyle göstereyim. Aynısını şimdi aynı şekilde bu tarafında püskülünü takayım. Artık finalde çantamızın bitmiş haliyle görüşeceğiz. Evet, çantamızı tamamlamış bulunuyoruz artık. Bakın nasıl güzel oldu. Büzgüsü. Şöyle arkasını da çevirelim. Ya böyle var ya, hani kalıp gibi ve o kadar dikkat çekici bir çanta oldu ki yani bunu insanların sormaması mümkün değil. Gerçekten nereden aldın, işte nasıl yaptın, nasıl ördün. Bakın sapıyla
Evet, üzerime yapışan püskül renklerimle beraber gerçekten çok şık oldu. Çok severek yaptım bu çantayı. Umarım siz de sevdiklerinize severek çalışırsınız. İnanın şu ışıkla başım dertte. Çantayı bir orijinal rengiyle gösteremiyorum, yani çok parladı. Şöyle. Çok güzel oldu gerçekten. Eğer buraya kadar sabırla beni dinlediyseniz ve bu güzel çantayı ördüyseniz öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Bu videoda tüm detayları verdim. İşte astarını yapamadım, dikmedim daha henüz. Astarlamayı zaten video olarak önceki çantalarımdan bulabilirsiniz. Aynı sistemle astarladım. Aynı şekilde tutturdum çantaya. Vakit kaybetmek istemedim. Çünkü astarı da beklersem videoyu yüklemem bir gün daha uzayacaktı. Çok sabırsızlıkla her gün bana mesaj atanlar var. Onlar için hemen yüklemek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olarak bana destek olun diyorum. Ve bir sonraki videoda başka çok daha güzel çantalarla buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.